Arkadaşlar, köyümüzün gençlerinden Ayhan oğlu Emre Demirci vefat etmiştir. Kalp krizinden dolayı. Neden bu kalp krizler çoğaldı? Neden gençlerimiz genç yaşta kalp krizine yakalanıp hayatını kaybediyorlar? Onu da anlamadık. Anlamış değiliz. Buradan Demirel ve Demirci ailesine başsağlığımı diliyorum. Emre kardeşimize de Allah'tan rahmet, mekanı cennet olur inşallah. Üzücü bir durum arkadaşlar. Çok üzgünüz. Üzüntümüzü tarif edemeyiz. Yapacak bir şey yok. Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Halil Badır YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün Tuzgölü çiftliğindeyiz. Koyun kırkımız var. Saat 7.30'da geldik biz. Dedik yani tamam, erken geldik. Meğersem çok geç gelmişiz. Geldiğimizde baktık kırkımcılar koyun kırkıyorlar daha kahvaltı yapmadan. Hemen hiç videoyu açmadan, videoyla uğraşmadan apar topar bir kahvaltı yaptık. Bir kahvaltı hazırladık. Şimdi onlar gelecek. Ben de bir yandan burada koyun kesecektim, derisini yüzecektim falan filan. Dün bana o kolaylığı sağlamışlar sağ olsunlar. Buradaki gençlerimiz koyunu dün kesmişler, içeriye atmışlar. Koyun da kendini çekmiş, et kendini çekmiş. Çok güzel olmuş. Ben şimdi onu parçalıyorum, tencereye atıyorum. Şurada ateş yakıp eti de koyacağım ocağa. Bugün herhalde burada 30'dan fazla kişi olacak. Çok güzel bir gün olacak. Hem zor olacak, hem güzel olacak. Sizler için çok güzel. Siz oturup izleyeceksiniz. Bizler için çok zor. Ara sıra gerginlikler de oluyor. Çünkü baya bir kalabalık burası. Hayvanlar da kalabalık. Bunlar ayrılacak. Ha, şurada şu an mesela bir kısmını ayırıyorlar. Neyse lafı uzatmayalım. Zaten videonun içeriğini izlediğinizde her şeyi görmüş olacaksınız. Abone olmayanlar abone olsunlar lütfen. Bize destek için. Siz şuradan kanalı bir videoyu beğenin. Ben de hemen videoya bir geçeyim. Şimdi biz yünü dışarıya atıyoruz. Yüncüler birazdan gelecek. Onlar oradan o yünü alıp çuvallarına koyup kamyonlarına yükleyecekler. Çok uzağa koymuşlar. Niye öyle yaptılar? Onu da anlamadım. Aslında direkt kapının kenarına koyabilirlerdi diğer ahıra. Niye Miraç öyle uzak götürüp bırakıyor? Onu da bilmiyorum. Diğer tarafta da Hamam amcagil o koyunları ayırıyorlar. Evet, onlar da onları ayırıyorlar. Biz de içeride yemekler yapıyoruz. Şöyle bir içeriye geçelim arkadaşlar. Evet. Bayan aşçılarımız burada patates doğruyorlar. Pilav yapacaksınız, patates yapacaksınız. Bir de çorba. Çorba var mı? Çorba yok. Bunu çorba yerine yapıyor. Öyle mi? Çorbaları var. Şu dolapta olması lazım. Evet arkadaşlar, bu da bizim etimiz. Şunu da koyacağım. Bu tencere dolduracağız. Bu daha yetmez. Yetmeyeceği için de işte yemekler de yapacağız. Yukarıya bir bak. Yukarıda olması lazım çorbaların. Konserve mi var orada? Neyse buluruz. Çorba vardır. Çorba olmazsa burada olmazsa olmaz. Fethi, bu arada sen de hoş geldin. 3 gündür buradasın. Arkadaşlar aynen öyle arkadaşlar. Ayağının tozuyla direkt şöyle geldi. Çıktı buraya geldi. Peki bura mı güzel, Avrupa mı güzel?
Avrupa güzel tabii. Burayla nasıl işletir? Burası stres atmak için. Değil mi? Tabii rahatlamak için, stres atmak için. Biz saatten sonra stres oluyoruz. Ama sen oranın kanunları buranın bile demez. Yani sistem olarak ekonomi olarak değil mi? Avrupa ön planda. Aynen öyle. Huzur arasın güzel. Şimdi onu da öldürdüler. Ekonomi şu an Türkiye'de Aynen. benim anlatmama gerekiyor. Aynen. Her şey çok pahalı. Yoksa Fethi, Türkiye güzel. Fethi sen kaç yaşındasın? 39. 39. Sen de 40 yaşına dayanmışsın. Dayandım. Sen de hemen hemen o kuşağın çocuğusun. Şimdi eskiden mesela biz seninle beraber Sığır'a gittiğimiz zamanlar diyelim. Hatırlar mısın? 1000 euro borç alalım, yani 1000 mark. O zamanlar mark vardı. 1000 mark borç aldık mı birinden biz bahara kadar geçimimizi sağlardık derdik. Öyle. 100 mark bozardık haftalarca, aylarca onu yiyorduk. Şimdi niye 1000 euronun hiç kıymeti yok? Aylıklar 700-800 TL'ydi zaten. Evet. Yani 1000 bile yoktu. Birisi ben 1 milyar alıyorum deyince biz çok alıyor diyorduk. Şimdi olmuş, bak bu benim bu anlattığım 15 sene 20 sene önceydi. Şimdi evet. 20 senede şimdi maaşlar olmuş 35-40 bin TL. Yani arada bu kadar şey olmaması. Ama Avrupa'da ona rağmen işte hiçbir değişim yok. Yani eskiden neyse şimdi de aynı o. Ona rağmen ben sana ne diyorum, 1000 euro borç al 2 günde bitiyor. Biz eskiden 100 euroyu haftalarca, aylarca yerdik. Şimdi öyle değil. İşte bereket yok. Ben şunu demek istiyorum. Ben lafı şuraya bağlamaya çalışıyorum. Gurbettekiler izine geldiklerinde demesinler o hanım üzerimizde 10.000 euro var. Biz bu 10.000 euro ile orada bir ay at koştururuz. Tadilimizi yaparız, gideriz, yeriz, içeriz. Öyle yok. Artık öyle bir dünya yok arkadaşlar. 10.000 euro ile izine gelip burada bir hayat sürmek hayal. Sadece balkonda oturursunuz, çayınızı içersiniz, haftada bir mangal keyfi yaparsınız. O da kanat, pirzola değil. Ama ciddiyim. Yani tedbirlerini alsınlar. 10.000 euro ile izne gelmek facianın eşiğinde olan bir şey demektir. Veya geldiğiniz zaman da dikkatli kullanın. Hayata kıyaslama doğruları konuşmak gerekiyor. Evet. Ben orayı da gördüm. Ben hemen çoğu ülkeyi gezmişim. Yani böyle bir şey yok. Yani Türkiye gibi yok. Ama Türkiye'nin bazı yerleri çok güzel. Ama bazı yerleri böyle Konya Ovası gibi çekilmez. Yağmurlar yok yani. Kuraklık, bir pencereden bir ağaç yok. Aynen. Yani hiçbir şey yok. Ağaç dursun, tek bir yeşillik ot yok. Yani zaten yapsan da olmuyor. Hep tuzlu aran olduğu için olmuyor zaten. Evet. Ondan da bu tarafta yağmur yağmıyor. Yani bunda 20 sene önceki sen de biliyorsun. Her topraktan su çıkıyor. Yani her sulak bir toprakta. Şimdi hiçbir şey yok. Yani gittikçe toprak ölüyor. Şimdi yağmur yağsa da ot çıkmıyor. Yani eskiden yani sanki o otun kökü ölmüş. Yani toprak ölmüş sanki. Toprak yani, kanser olmuş ya. Yani eskiden yağmur yağardı, ertesi gün her yer yeşilirdi. Evet. Şimdi yok. Yani yağmur yağsa da bir faydası artık olmuyor. Yeşilin. Artık o eski ot da yok. Yani vallahi gurbetçiler, sizlere çok önemli bilgiler veriyoruz. Hayvancılık üzerine diyorum. Dikkat edin. Için diyorsanız zaten bir haftadan fazla gelmeyin bence. Yani 1-2 hafta. Zaten durumu iyi olanlar için fark etmez. Normal. 100 euroyu boz. Emine 100 euroyu boz. Yani kuru çarşıdan çıkmaz. Mecbur 200. 200 euro bozacaksın. 300 yerden çıkmazsın. Evet, 300 euroyu da bozdukları zaman da ne oluyor? Cebin para doluyor, cüzdanın para doluyor. Çanta taşıman lazım. O çantayı da götüreceksin. Kuru çarşının içine gir, çık. Çantayı aç orada, ver adama, adam kırr makineden parayı geçirsin. Abim durum böyle olmuş ya. Bir de eğer işin içinde bir hile var. Bak bu hakiler, enerji hakilerini geçen sene adam geldi yeni dedi. Onlar sabahtan beri tüt ötüyor. Benim onlar için bir konuşmam olacak. Buradan Mustafa Bey'e sesleniyorum. Mustafa Bey, bu kaç seferdir video atıyorum, kaç seferdir arıyorum, kaç seferdir randevu ayıralım diyorum, cevap vermiyorsun. Eğer ki bir dahaki sefere aradığımda cevap vermezseniz, gelip bunlara bakmazsanız
ayrıntılı bir şekilde sizi ifşa ederim, bilginiz olsun. Biz 10 kere video attık size, dedik ki burası perişan, burası perişan, burası perişan. Dünden beri jeneratörü bağlıyorlar. Rüzgar türbini çalışıyor. 8-10 tane panel var. Durumumuz bu. Gelin ya şu aküleri alın götürün yerine yenilerini koyun ya da arıza varsa arızayı tespit edin. Bunu buraya yapın. Ama bu şekilde olmaz. İnsanlara cevap vermemekle olmaz. Bakın ben daha önce birkaç tane videonuzu çektim. Sizi yerden göğe sığdıramadık. Ama böyle yaparsanız kusura bakmayın. Böyle yaparsanız kusura bakmayın. Lütfen eğer bu videoyu izliyorsan beni hemen arayın. Gelin buranın çözümü neyse onu yapalım. Buradan da size sevgiler, saygılar. Bu son uyarım oldu. Baktık şunun sesinden. Afiyet olsun. اسمع قلت لك مجلدات انا بيابسه ما بقاش اخويا خرجت شعين متشكر ان ما كانت قال مشترك هو بليت شيء من موقع زي من عامل Evet, burası Durmeçene. İyi değil mi? Arkadaşlar daha bunlar kadar da bir kalabalık. Orada koyunu ayırıyorlar. Bazıları da ağrın içindeler. Hamamcagil falan da onlar da yok. Koyunu ayırıyorlar. Bugün çok kalabalık. Etten şu kaldı. Onu da hemen atacağım. Ondan sonra ocağa koyacağım. Bu da ikinci grup arkadaşlar. Bay Ömer, merhabalar. Türkiye Cumhuriyeti'ne Bu arkadaşlar da ekstradan yeni geldiler. Bunlar da bugün saman geliyor. Samanı yıkacaklar. Bizim Musa da gres yağıyla araçları yağlıyor. Burası tam bir kalabalık oldu. Ben de tabii bu arada ateşimi yaktım. Evet, tanker aynı tanker. Eyvah, vana eyvah. Git köşede. Heh. Vanayı aç. Arkadaşlar etin içine 2 tane sana yağı atmazsanız etiniz yumuşamaz. Aklında bulunsun. Kızarmış kuyruk yağımız da var bizim. Ama kızarmış kuyruk yağı veya zeytinyağı eti sertleştirir. Sana yağı eti yumuşatır. Onun için yani şöyle diyelim, şöyle anlatalım. Mesela diyelim et ne kadar? Bu bir toklu. Bir toklunun bir küçük parçasını bile, yani artıklardan hariç temiz olan bir küçük parçasını bile almadık. Hepsini buraya koyduk. Buna 2 sana attım. Mesela 10 kiloluk ette 1 sana atarsın, sana yağ. O eti yumuşatır. Bir de etiniz böyle kısık ateşte olsun ki et önce bir sulansın. Bu bir de dün kesmişler. Et kendini çekmiş. Suyunu geç verir. Alta yapışmaması için önce bir kısık ateşte, o sulandıktan sonra artık ateşini çok fazla şiddetli yapmayacaksın. Ateş böyle yavaş yavaş olacak ki bu da Konya'nın tandır kebabı gibi en son yumuşacık bir şekilde servise sunulsun. Ben şimdi bunu servis yaptığım zaman onu da sizlerle paylaşacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Bak burada bir ses geldi. Gördünüz mü? Motosiklet bu küreğin üzerinden geçti. Bak bu kürekler mızrak gibidir. Bunlar lastikleri patlatır. Bak kırılan parça bir daha üzerinden giderse belki patlatabilir. Bu tür kemikleri ya bir çukura atacaksınız ya da böyle yakacaksınız. Bir tane de burada var. Kemikler çok tehlikelidir arkadaşlar. Evet, işte bu da bizim musmerik arkadaşlar. Bu çiftlikte emeği çok fazla olan bir insan. Bu çiftlik yapıldığından bu yana hep yanımızdaydı. Hala da yanımızda.
Tamam, kıyas olarak mı? Geç kalanlar böyle sona kalan dona kalır he. Çay kalmadı, olana bir şey kalmadı. Kuru kuru yiyor. Afiyet olsun. Ben daha hiç yemedim. Bari bir çay içseydik, onu da daha içmedik. Neyse, hallederiz. Boro, kıpır. Bunlar da yeni işçi kardeşlerimiz. Saman gelmiş, samanı indirecekler. Onlar da ekstradan bir ekip. Fethi orada havuzu dolduruyor. Ben daha kırkımcıların yanına da gitmedim ha. Oo maşallah, şunun hepsini kırkmışlar ha. Şunun hepsini kırkmışlar. Ben şimdi eti bırakıp gidemiyorum. Şuraya bir bakalım arkadaşlar. Elimdeki bez ne oldu ya, vallahi kafa gitti. Bez getirdim kafa açayım diye. Tencereyi tutup eti karıştırmak için. Vay. Etimiz sulanmış. Tamam. Her şey istediğim gibi ilerliyor. Herhangi bir yapışma da yok. Zaten alta yapışmaz o. Çünkü önce kartonları yaktım. Kartonların ateşi hafif olur. Arkadaşlar bu yaylım bir hayvan. Şimdi buranın yaylımı diğer taraflara göre biraz farklılık gösteriyor. Onun da açıklamasını şu şekilde yapabilirim size. Şimdi burası Tuz Gölü. Buranın otu geneli %75'i hepsi tuzlu ot. Şimdi bu hayvan bu tuzlu otu da yiyince haliyle bu ete de nüfuz ediyor. Yani bu etin orijinalinden zaten birazcık tuzu var. Birazcık kaya tuzunu yemeğe koyar gibi. Birazcık tuzu var bu etin. Daha sonra yemek piştikten sonra artık 5-10 dakika kala indirmeye biraz da tuz ilave edersin. Bunun lezzeti başka oluyor. Buranın hayvanı zayıf olsa da, kilolu da olsa eti lezzetli oluyor. Van terekü. Ha. Bura zaten başlı başına sıcak bir yer. Kışın soğuk, yazın sıcak. Buranın sineklerin her birinin elinde bir iğne var. İğneyle dolaşırlar. Soktu mu vallahi bağırtırıyor. Resmen kanattırıyor. Evet, bu da bizim emektar musmerik. O da öyle işte işini yapıyor. Sen eski teşekkür ederim. Eski sistem takılıyorsun. Şimdi şey yapıyorlar, koyular içine çekiyorlar. Evet, buralar hep yağlıyor, bez yok. Ne? Evet. Bu en iyisi. He? En iyisi, hava yapmaz böyle. Aynen öyle. Bayram, onu ateşin yanına koy, ben onları bir yakayım. Çöpleri yakalım, dağılmasınlar. Arkadaşlar ateşin altını biraz kıstım. Şöyle bir turlayayım buraları. Ramon koyunlarına da bir bakalım. Etleri nasıl, keyifleri nasıl. Şöyle bir el salla. Tamam, eyvallah. Bu da nakliyecilik yapıyorlar. Saman getirenler. Saman getiren arkadaşlarımız. Eyvah. Ben buradan nasıl geçeceğim? Geçemeyiz. Evet, bu kardeşlerimiz de bu şekilde. Ekranımız karardı ya.
ekranımız karardı ya. İşte havalar sıcak oldu mu telefonlar böyle kendini korumaya alıyorlar. Evet. Şimdi şurada köpek yok mu? Yokmuş. Müsmeri'yi görüyorsunuz değil mi? Bunun da işi bu. Gelir burada böyle araçların yağlamasını yapar. O da ayrı bir emektar. Evet. Bu büyük kapıdan avlunun içine girdik. Ramo bu sene dedesinin boyasını vurmuş koyunlara. Dedemgilin eskiden koyunların boyası bu şekildeydi. Yani A harfi. Ramo bu sene dedesinin boyasını kullanıyor. O da güzel bir şey. En azından bu şu an bu saatte dedemizi bize andırmış oldu. Dedemize buradan Allah'tan rahmet. Bize de başsağlığı diliyorum. Evet arkadaşlar, koyunlar iyi. Fena değil. Buranın koyunu böyle kirli olur. O da buranın toprağın kumsal olmasından kaynaklanıyor. Toprak kumsal oldu mu tozu çok oluyor buranın. Toz böyle koyunun sırtına işliyor. Kırkımda da böyle kirli görünüyor. Evet, hayvan sırtını nasıl kaçıyor. İyi arkadaşlar, koyunlar fena değil. Her seneki gibi değil ama bu sene işte böyle olacak. Bu boya yakıyor koyunu. O yüzden sürekli ağzını o yakan yere atıyor. Ondan sonra da dudakları ojelemiş gibi oluyor. Ojeli dudaklar. Ojeli dudaklar. 2 dakika jeneratörün sesinden ve içerideki makinelerin sesinden rahatsız olacaksınız ama sıkıntı olmaz inşallah. Yapacak bir şey yok. चलो एक मर्च चलो माशाल्लाह bereket तो बहुत pazar ramu था वो Evet, yine. Celal amca bana sen doldurabilir misin? Kurban olayım ya. Ama kuyunu bırakmayın ha. चलो लो हाँ गर्म bardak sar लो हाँ गर्म bardak sar بدون unun لا كركدو بدون unun Bardak aynıyor. Sen çıfak mı? ne bana petin Hadi. Ya bu git kare. Allah bir bakış burası bakalım. Bu balık çıkar gözlerine ya. Hemen. Valla bugün çok zor bir gün olacak. Bütün işler iç içe girdi. Saman geldi, bir sürü koyun kırkılacak. 3-4 evin koyunu. Karabalık, kimse kimseyi duymuyor. Sürekli Ömer deyip bağırıyor. kadar kendisi bir kadar mı? O kadar değil. Bir kadar mı yok? Şimdi para. Aa, ben bana ki kadar ne Hoş. خذ 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 Anne oğul kavuşması. Nana kavnak bu kavun bu çubuğu tutuldu. Arkadaşlar burası çok kalabalık gerçekten. Burası çok kalabalık. Abimgil de geldiler. Şöyle bir etimize bir bakalım. Etimizin durumu nedir? Böyle batkımızı da bir alalım. Vay. Eskiden düğünlerde, ölülerde böyle büyük kazanlardan yemek yaparlardı.
Bu da bizim düğünümüz. Bugün burası çok kalabalık. Diyeceksiniz yine hallu yaptı yapacağını. Arkadaşlar daha tuz atmamışım. Şimdi ben tuzunu atacağım. Biraz da toz biber atacağım. Gerek acı, gerek tatlı fark etmez. Amaç etimiz zaten kırmızı rengini almış. Ama biraz daha alsın. Öyle kestane gibi olsun. Bu incik eti arkadaşlar. Yani anlatmaya gerek var mı? Bak gördünüz mü? Ayrıldı birbirinden. Gördünüz mü? Hemen ayrıldı. Heh. Yani et lokum gibi olmuş. Şunun sesini bir dinleyelim arkadaşlar. Buna ne diyorduk? Belka canemen. Değil mi? Yağları nasıl koydum arkadaşlar? Kuruk yani hepsini bu şekilde koydum. Bakın hepsini bu şekilde iri iri koydum. Dedim ki yiyen yer. Bunları yiyenler var bu ekibin içerisinde. Çünkü onlar hem zayıflar hem de çalışıyorlar. Yani yakıyorlar adamlar. Baksana şu küreklere. Heh, gördünüz mü? Bizim etimiz hazır arkadaşlar. Ben şimdi tuzunu, biberini atacağım. Artık bunun altına kızgın ateş atmayacağım. Sadece ne yapacağım? Bunun ucunu koyacağım közün altına. Ağır ağır, hafif hafif yansın. Kıkır. Hah, şu şekilde yavaş yavaş yansın o. Ben gideyim tuzumla biberimi direkt orada karıştırıp getireyim. Niye tencerenin etrafında dolanıyor? Ay. Ay. Vay 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 vay. Vay ki vay, vay ki ne vay. Vay ki ne vay. Arkadaşlar eğer siz etinize bir bardak su koyarsanız, etiniz hepsi darma duman olur, çamur gibi olur. Komple kendini sarar. Ne yenilir ne de yenilme kıvamına gelir. Eğer su koyarsanız. Demeyin et kurudur. Ya su koy. Bazıları böyle çok bilmişlik yapıyorlar. İnsanın işine karışıyorlar. Ya biraz tuz koy, biraz şunu koy, biraz şunu koy. O zaman diyeceksin gelin kendiniz yapın. Sırtını daya duvara otur. Elleme. Kim zevzeklik yapıyorsa ona deyin ki gel kendi yap kardeşim. Benim bildiğim bu. Sen bana müdahale ediyorsan kusura bakma ben yapıyorum. Gel o zaman kendin yap. Çünkü daha sonra o yemek hazırlandığında hedef tahtasında sen olacaksın. Kim yaptı? Halil yaptı. Olmamış ki. Karışan olursa işte olmamış dersiniz. Eğer karışmasaydınız olacaktı. Değil mi arkadaşlar? Onun için kimse işinize karışmasın. Su koymayın, bu kim? Su koymayın. Su koyarsanız çamur olur. Çamur olduğu zaman da yenilmez. Sürekli ağzınızda ip gibi görünür.
Ha bu Ali Hasan. Bu Kırkım ekibin patronu. Ha. Öyle. Bu işler böyledir arkadaşlar. Arkadaşlar, canlarım, ciğerlerim, takipçilerim, ailem. Biliyorum kızacaksınız ama bu işler böyle işliyor. Mecburen bu işleri böyle yapmak zorundayız. Yemek videosunu da yarına bırakacağım. Çünkü yemeği 2'de hazırlayacağız. Daha yeni kahvaltı yaptılar. Saat 10'da kahvaltı yaptılar. O zamana kadar ne bir şarjımız kalır ne de takatımız. Ben şimdi bu videoyu burada keseceğim. Malzemelerimi şarja koyacağım. Tam yemek zamanında da yeni videoyu başlatacağım. O zamanlar hem yemeği çekeceğiz, hem yemek yemeği çekeceğiz, hem buradaki saman bitmek üzere. Onun dişini çekeceğiz, koyunları çekeceğiz, yüncü gelecek günü satacağız, çuvallandıracağız, yünleri çekeceğiz vesaire vesaire. Ben bu sene işi biraz pratiğe çevirdim. Çorba tasları getirdim arkadaşlar. Eskisi gibi diğer demir malzemelerle, porselenlerle uğraşmayacağız. Sürekli yıkama derdinde olmayalım. Zaten elektrik kısıtlı burada. Yemekleri de bu şekilde yapacağım. Bu şekilde arkadaşlar. Yemekleri de bunlara koyacağım. Kişinin önüne vereceğim. Biri ayakta yer, biri alır gider. Bir bimsin üzerinde oturur yer, biri şurada yer, biri şu dolabın üstünde yer, biri masada yer. Bu daha iyi oldu böyle. Çorbalarını veririz. Çatal kaşıklarımız var, plastik. Bugün her şey pratik olacak. Biraz sisteme uymak istedim. Öyle. Dediğim gibi arkadaşlar, bu videoyu burada keselim. Şarjlarımı doldurayım. İkinci bir video için görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu etin tadına ikinci videoda beraber bakacağız arkadaşlar. Ben yiyeceğim. Siz de izleyeceksiniz. Hadi görüşürüz. Bay bay.